Kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde bir yıl önce çiçeksiz aldığım bir orkidem var. Normalde bütün orkidelerim çiçek açtılar ve ilkbahar geldiği için de şu anda aslında çiçek açmanın tam zamanı. Fakat bu orkidem bir türlü çiçek açmadı. Eğer sizlerin de ellerinizde orkideleriniz varsa ve çiçek açmıyorsa ilk yapmanız gereken bir mantar hastalığı ya da başka bir hastalığın olup olmadığını kontrol etmek ve önlemi almak. Ve buna rağmen halen gelişim göstermiyorsa yeni yaprak ya da yeni kökler çıkarıp çıkarmadığını mutlaka kontrol edin. Eğer orkideleriniz yeni yapraklar, yeni kökler çıkarıyor fakat buna rağmen çiçek dalı çıkarmıyorsa hava değişimi uygulayın. Hava değişimi de bir ay belirli aralıklarla uyguladıktan sonra yine çiçek açmıyorsa artık orkidenizin saksısını değiştirme zamanı gelmiş demektir. Çünkü yeni alınan orkidelerde bazen iç sünger ya da bir takım süngerden kaynaklanan hastalıklar toprak içerisinde olabiliyor. Bunu anlamak için orkidenizin toprağını kontrol etmeniz gerekiyor. Normalde bir orkideyi yeni aldıysanız ve orkidenin kök gelişimi devam ediyor, yeni yapraklar çıkarıyor ve çiçek dalı çıkarıyorsa bu orkidenin içerisindeki süngerden etkilenmediğini gösterir ve gelişimin iyi olduğunu gösterir. Böyle bir orkideye kesinlikle saksı değişimi yapmayın. Saksı değişimini sadece bu tarz benim elimdeki gibi orkideler için tavsiye ediyorum. Bakın hemen içerisindeki problem gözüktü. Bir sünger ve sünger plastik bir kutunun içerisine konulmuş. Süngerin orkideye zararı yapılan aşırı sulamalarda fazla su emdiği için orkidenin iç köklerinin zamanla sararıp çürümesine sebep oluyor. Bu yüzden eğer orkidenin köklerine zarar veriyorsa bu süngeri çıkarmamız gerekiyor. Bunu da zaten orkidenin gelişimine bakarak anlayabilirsiniz. Ama sulamayı mutlaka azar azar yapmanız gerekiyor. Evet, bakın hemen içerisindeki bu kalıp gibi olan plastik kutuyu da çıkarmaya çalışacağım. Bu orkidenin gelişimini engelliyor. Sadece sünger olmuş olsaydı belki bu kadar etkilenmezdi. Fakat içerisindeki kutu da fark ettiyseniz köklerinin kalıp şeklinde oturmasına sebep olmuş. Bakın bu şekilde. Evet, orkidenin bakın içerisindeki plastik kutuyu da çıkardıktan sonra bakın şu şekilde içerisinde genelde sünger konularak orkidenin orta kısmına oturtuluyor. Hemen bunu yıkayıp size göstermek istiyorum detaylıca. Evet, yıkadıktan sonra orkideye vermiş olduğu zararı daha yakından görüyoruz. Bakın iç köklerinin tamamen sararmaya başladığını görüyorsunuz. Sadece iç kökleri değil, bakın yeni kökler gelişmesine rağmen, yeni kökler çıkarmasına rağmen içten de çürümeye başlamış. Tabii sadece iç kökler değil, orkidenin hemen gövde kısmında da maalesef çürüme var. Orkidenin genel problemi burada bir enfeksiyon oluşmuş olması. Bunun ilerlemesi durumunda zaten mantara sebep oluyor. Bunu kurutmak için bir tatlı kaşığı kadar tarçın kullanıyorum. Toz tarçını zaten antioksidan özelliği olduğu için buradaki enfeksiyonu kurutacaktır. Sadece bakın çürüyen kısma koydum ve bunu kurutacağım. Evet, güneşte 1 saat beklettim ve görüyorsunuz kökler artık kurudu. Şimdi bu orkidemi artık ekebilirim. İçerisindeki bakın döktüğüm toz tarçını da göstermek istiyorum. Bu şekilde yeterince o bölgenin kurumasını sağladık. Bölgenin hemen ıslakken yapmadık ki tarçın ile oradaki enfeksiyonun kurumasına yardımcı olmak için. Evet, bu boyutta bir saksı tercih ediyorum. Orkidenin köklerine göre bir saksı tercih ettim. Çok büyük saksılar tercih etmenize gerek yok. Orkidelere bu büyüklükte bir saksı idealdir. Evet, hemen en altına drenaj oluşturması için kil bilyesi koyuyorum. Kil bilyeniz yoksa direkt toprağa da ekebilirsiniz. Bununla ilgili de çok soru geliyor. Kil bilyesi şart değil fakat kil bilyesi alttaki orkidedeki fazla suyun emilmesine yardımcı oluyor. Toprak olarak hem Hindistan cevizi kabuğu hem çam kabuğu, bakın hem de içerisinde küçük perlit parçaları var. Bu şekilde bir karışımı olan bir toprak tercih ettim. Şimdi orkidemin köklerini çok fazla açmadım. Çünkü bozulmasını istemiyorum. Çok zedelenmesini istemiyorum. Çok iç içe dolandığı için direkt orta kısmına biraz toprak koyarak orkidemi saksının içerisine yerleştireceğim.
Evet, orkidemi saksısına ektim ve şimdi gövde kısmına çok az tarçın döküyorum. Bu tarçın bu gövdede oluşabilecek herhangi bir mantarı engelleyecek. Çünkü alt yapraklarında hafif bir sararma olduğu için bunu önlemek için bu tarçını döküyorum. Daha sonraki zamanlarda sizlere orkidemin gelişim aşamalarını göstereceğim. Evet, ilerledikçe sizlere son halini göstermek istiyorum. Evet, aradan 2 ay geçti ve orkidemin son halini sizlerle paylaşıyorum. Bu aşamada yeni çiçek dalı çıkardım ve özellikle eski çiçek dallarının boğum yerlerinden de gördüğünüz üzere yine çiçek dalları çıkmaya başladı. Yaprakları da giderek büyüdü. Bütün bu gelişimler bize yapmış olduğumuz ekim işleminin doğru bir karar olduğunu gösteriyor. Eğer sizlerin de orkidelerinizin yaprak gelişimi, kök gelişimi durduysa ve uzun süredir çiçek dalı çıkarmıyorsa mutlaka bir saksı değişimi ve toprak değişimi yaparak orkidenizi dezenfekte edebilirsiniz. Sonrasında yeniden ekeceğiniz doğru bir toprak ile orkidenizin gelişimi bu şekilde güzel olacaktır. Özellikle bu aşamada bol ışık alan bir pencere kenarına yakın bir yere koydum. Özellikle direkt güneş alan bir yere koymayın. Bol ışık alması yeterlidir. Geçici süreliğine sabah güneşini almasına ya da ikindi güneşini almasına bir sakınca yoktur. Fakat direkt öğlen saatlerinde kesinlikle güneşe koymayın. Kökleri beyaza döndükçe sulama yaptım ve 20 günde bir değişik sıvı bitki besinleri vererek orkidemin gelişimine yardımcı oldum. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp ve kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmına da sorular sormayı unutmayın. Sorularınızı gördükçe dönmeye çalışıyorum. Ve yeni videolarımdan haberdar olmak için sağ köşedeki zil sesini de açık konuma getirmeyi unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.